Ben 10. Ah o eski günler. Sabahın köründe sırf onu izleyebilmek için kalkardık. Şimdi geçmişe dönüp bakıyorum da aradan neredeyse 17 yıl geçmiş. Dile kolay. İlk bölümü çıktığında resmen çıldırmıştım. Sadece ben değil, hepimiz öyleydik. Hele onun saati yok mu? Pazarlarda veya marketlerde satılmaya başladığında harçlıklarımızı biriktirip almaya çalışırdık. Çünkü o zamanlar pahalıydı. Hele ki harçlığı düşük olanlar veya ailesi o saate o kadar para vermek istemediği zaman gözümüz yaşlı, boynumuz bükük kalırdı. Ben o saati alamayan tayfadandım. Saate sahip olan çocuklara bakardım ve ne yalan söyleyeyim kıskanırdım da. Çünkü ne saati alacak param ne de ailem o saati bana alabilirdi. İşte tam bu noktada çocukluğumuza dönmüşken o bizlerin izlediği maceralarına ortak olduğumuz Ben 10'in hikayesi neydi? Bilinmeyenleri ve sırları nelerdi? Ben Masalcı Dede. Bu videomda sizlere Ben 10'in bilinmeyen veya eski bölümleri izlemesi zor gelenler için bütün bir hikayeyi derledim. Şimdiden yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Videoma ve asıl hikayesi kanalıma hoş geldiniz. Her şey güç arzusu uğruna başlamıştı. Bir tarafta bu saati sadece tüm canlıların evrensel bir biçimde anlaşılabilir olması için tasarlayan, diğer tarafta ise onu bir silah, tüm evrendeki en güçlü olmak için kullanmak isteyenlerle doluydu. Ben Tennyson için sadece bir eğlence aracıydı. İşte bu noktada olayların işleyişi bu üç ana faktörde gidip geliyor. Vilgax evrendeki en kötü ve en acımasız canlılardan bir tanesi. Kendisi öyle bir güç arzusu içinde ki önüne kim çıkarsa çıksın yok edebiliyor. Günlerden bir gün gözlerine bir gemi kestirdi. Bu gemide onu en güçlü yapabilecek bir cihaz vardı. İşte o cihazın adı Omnitrix'ti. Gemiye saldırmaya başladı ancak onu taşıyan canlı onu güvenli olabileceği bir yere göndererek Vilgax'tan kurtardı. Dünyaya düşmeye başlayan saatin aslında gideceği sahibi belliydi. Ben Tennyson sadece bu saate yanlışlıkla sahip olmuş biriydi. Saatin asıl sahibi dedesi olan Max'ti. Çünkü dedesi eskiden tesisatçılar adı verilen ve çok gizli bir evren polisiydi. Sadece insanların değil, yüzlerce canlının bulunduğu bu kuruluş ilk olarak dünyada insanlar tarafından kurulmuştu. Sonraları ise evrene yayılmış devasa bir teşkilattı. Görevleri ise dünyaya veya başka gezegenlerde canlıların mutlu mesut yaşarlarken huzurunu bozmaya çalışanları durdurmaktı. Kendilerine tesisatçı demeleri oldukça garip. Ancak durum sadece bununla da sınırlı değil. Çünkü bu kuruluşun asıl amacı Vilgax'ı durdurmaktı. Bütün yatırımlarını, bütün teknolojilerini buna ayırmışlardı. Zaman akıp geçti. Vilgax'ın yok edildiğini düşünen tesisatçılar dağıldı. Max ise emekli oldu. Hayatını torunlarına ve huzurlu bir şekilde yaşamaya adadı. Halbuki Vilgax yok olmamıştı. Sadece biraz geciktirilmişti. Şimdi ise bu şeytani kötülük evrenin hakimi olabilmek için Omnitrix'in peşindeydi. Saatin dünyaya düştüğü esnada Max, torunları olan Ben ve Gwen'i bir yaz kampına götürmeye karar vermişti. Olacaklardan habersiz ateşin başında şeker pişiriyorlardı. Saati dünyaya gönderen yine eskiden tesisatçılardan olan ve Max ile çalışmış başka bir ırka sahip yaratıktı. Max'in eski sevgililerinden biriydi ve onu güvende tutacağını düşündüğü için Max'e yollamıştı. Cihazı taşıyan kapsül dünya atmosferine girmişti ve hızla düşüyordu. Ben ise ormanda gezinirken başta bir yıldızın kaydığını düşündü. Ancak istikameti ondan çok uzaklara doğruydu ve birden yön değiştirdi ve onun üzerine gelmeye başladı. Saat yere düşmüştü ve işte Ben'in karşısında duruyordu. Yemyeşil bir biçimde parlıyordu. İşin aslı saati Max'in alabilmesi için onun DNA'sı girilmişti. Ana hedefi oydu. Ancak dedesinin benzerliklerini taşıyan Ben, saatin yanlışlıkla ona geçmesine neden oldu. Saat hedefini biraz şaşırmıştı. Bu cihaz herkesin sandığının aksine sıradan bir saat değil çünkü kendisi bir hapishane. Evet, ben de ilk araştırmaya başladığımda şaşırmıştım ama bir hapishane olarak hiç düşünmemiştim.
Çünkü saat evrendeki bütün canlıların DNA'larını taşıyor ve olmayanları kopyalayabiliyordu. Omnitrix kullanan kişinin bedenini seçmiş olduğu milyonlarca canlıdan birine dönüştürebiliyordu. Güçlerini ve yeteneklerini alan saat kullanan kişiye bu özellikleri aktarabiliyordu. Sorun şu, Omnitrix'in tespit ettiği canlıları saate aktarırken ve var olan canlıların hepsinin DNA'larını taşımasıydı. Bu durum DNA'sını aldığı canlının saatin içine sıkışmasına neden oluyordu. İşte bu sebeple saat aslında bir hapishane. Bu bilgiyi ilk 2. sezon 11. bölümde öğreniyoruz. Bu bölümde bizlerin gölge hayalet olarak tanıdığımız dostumuz sonradan saatten kaçarak bizim düşmanımız haline geliyordu. Kendisi ise bizlere saat için DNA'm alınırken bir parçam da saatin içerisinde hapsoldu. Bu yüzden tutsaklık günlerim artık sona erdi diyor. Olayların ilginç tarafı diğer canlıların da aynı durumda olabileceği ve ilk fırsatta çıkma ihtimallerinin olabileceği. Hatırlarsanız Ben Tennyson saatte ilk sorunları yaşamaya başladığında daha sezon 1'di ve arıza vermeye başlamıştı. Bunun en büyük sebepleri saat bir prototipti. Bu yüzden hala daha geliştirme aşamasındaydı. Eğer gölge hayalet kaçabiliyorsa diğer canlılar da kaçabilirdi. Ben Tennyson saat ile kahramanlık yaparken iyiden iyiye saatin ayarlarını bozmaya başlamıştı. Saat gün geçtikçe takılıyor ve karma karışık yaratıklara dönüşüyordu. En son nükleer reaktöre fazla yükleme yaptığı esnada saat büyük oranda hasar gördü ve kendini imha etme protokolünü başlattı. Benim anlamadığım kısım, neden sürekli bir kendini imha prosedürü var? Saati her kullanmaya başladığında geri sayımda hızlanıyordu ve kendisini yok etmeye daha da yaklaşıyordu. Sorun saatin kendisinin yok olması değil, yok olurken tüm evreni aynı anda yok edebilecek bir enerjinin meydana çıkmasıydı. Buna Omni enerji diyorlardı. Saatin o kadar canlının DNA'sını içinde barındırması ve istediği zaman farklı canlılara dönüşebilmesi için büyük enerjilere ihtiyaç duyuyordu. Zaten Omnitrix'i tasarlayan dahiyi ancak kendini imha başladığında görebiliyoruz. Kendisi egolu, çünkü diğer canlılara tahammül edemiyor. Kafasını dinlemek içinse koca bir gezegeni kendine yurt edinmiş. Zar zor da olsa Azmut denen bu dahiyi buluyorlar ve bu saatin geri sayımını durdurması için ondan yardım istiyorlar ve böylelikle bu saatin neden yapıldığını da öğrenmiş oluyoruz. Saati tasarlama amacının aslında evrendeki canlılara hizmet etmesi yönündeyken diğer canlıların bunu yanlış anlayıp bir silaha dönüştürmesi ve bu durumdan da rahatsız olduğu için de bir daha yenisini yapmamaya karar vermiş. Buradaki amaç evrensel birlikti ve saatin de bir anahtar olarak görev alması gerekiyordu. Sonuç olarak Azmut icadından beklediğini alamamıştı. Başına sürekli bela getirdiği için de saati bir başkasına vermişti. Her ne kadar bu taşıma esnasında Vilgax tarafından saldırıya uğrasa da Ben bu sayede Omnitrix'e sahip oldu. Ben'ten hikayedarı bölümlerini izlemek istiyorsanız sezonların sadece son 3 bölümlerini izlemeniz yeterli olacaktır. İşin sonucunda esrarengiz bir gizem yok. Aslında çocukluk zamanımızda bizler için hazırlanmış olan bir para tuzağı olarak görmeye başladım.